Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz yine. Mira bebeğin yapımında son bölümdeyim. Bu bölümde bu sevimli kedi şapkasını yapacağız. Çok yakıştı bebeğime. Ve bu botlarımızı da nasıl yaptığımı göstereceğim. Yine çift tabanlı, tabanında plastik parça var. Şimdi onları yaparak modelimizi tamamlayacağız. Sizden sadece eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, ayrıca yorum ve beğeni yaparak da destek olmanızı bekliyorum. Şimdi hemen yapımına geçelim. Botumuz bu şekilde arkadaşlar. Çift tabanlı ve içinde plastik parçası var. Bu renklerde ben ördüm. Kullandığım açık kahve toprak rengi 59 numara Etrofil Jeans. Etrofil Jeans kullandım. Numarası 59 059. 493 numara kahverengi her zaman kullandım. Alize Cotton Gold. Şimdi bu iple başlayacağım. Tığım 2 milim. 2 milim tığla öreceğim. Çünkü ipim biraz ince. Alize Cotton Gold'a göre biraz ince bir ip. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İlk zincire battım, çift yaptım. İki tane, bir, iki, üç tane sık iğne yaptım. Son sık iğnenin içine 4 tane yapacağım. Bir, bunu çeviriyorum. 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptım aynı yere. Zincirin diğer tarafına geçiyorum. 1, bu ipi biraz yürütmek istiyorum altından. 2, 3. 3 tane yaptım. Son halkamız, bakın burada bir tane daha var arkadaşlar. Oraya çift yapıyorum. 2 tane. Şimdi ilk sık iğnemiz burada. İlk sık iğnenin içine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Birinci sıra sonunda arkadaşlar 14 tane sık iğnem oldu. Şimdi bir zincir çekince aynı yere batıyoruz. Bir tane ördüm. Yanındaki sık iğneye çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. Devam ediyorum. 1, 2, 3 tane ördüm. Şurada 4 tane yapmıştık. Son halkaya. Onların her birine çift yapıyorum. 4 tane arka arkaya çift yapıyorum. Üçüncü ve dördüncü çiftim. Şimdi buradan 1, 2, 3 tane ördüm. Sıradaki sık iğneye çift yapıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Şu ilmek kaydırma halkası sık iğnemiz burada. İlk sık iğnemiz. Oraya batıyorum. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Yan yana. Üçüncüsüne çift yaptım. 2 tek, bir çift. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada bir tek, bir çift yapacağım. 4 kere. Bir tek, bir çift.
İkinciyi yapıyorum. Bir tek, bir çift. Üçüncü, bir tek, bir çift. Dördüncü. 4 kere yaptım. 1, 2, 3 tane ördüm. Çift yapıyorum. 2 tane sık iğnemi örüyorum. Bakın, isterseniz işaret koyun arkadaşlar, ama işaret koymaya gerek yok. Zaten burada bittiği görünüyor sıramızın. İlk sık iğneye bağlantı yaptım. Bir tane zincir çektim. Sayımız 20 idi bir önceki sırada. Bu sırada 26 sık iğneye çıktı. Şimdi dördüncü sırada bir zincir çekip aynı yere batıyorum. Bir tane ördüm. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. Sonra devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm tek tek. Şimdi burada 4 kere 2 tek bir çift yapacağız. Burada 5 tane ördüm. Bu burada kalıyor. Saymaya buradan başlıyoruz. 1, 2 tane ördüm. Çift yapıyorum. 2 tek, bir çift. Tekrar 1, 2 tek, bir çift. 1, 2 tek, bir çift. 1, 2 tane tek tek, üçüncüsü çift. 4 kere tekrarladım. 2 tek, bir çift. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Çift yapıyorum. Çift yaptım. Bir tane sık iğnem kaldı. Bakın burada. Onu da ördüm. İlmek kaydırma yapıp birleştirdim. Sayım 32 sık iğneye çıktı. Tabanımız hazır arkadaşlar. Bu tabandan bu iple videoyu başa alarak ya da sonradan bu kısmı bitirdikten sonra da örebilirsiniz. Bu tabanın aynısından olacak şu kahverengi taban. Bakın aynısı. Bu iple yapacağız. Onu daha sonra örebilirsiniz. Şimdi buradan devam edeceğim. Botumuzun ana gövdesini yapıyoruz. Şimdi bir zincir çektim. Yanındaki hemen battığım yerin, yani birleştirdiğim yerin arka halkasına batıyorum. Bakın blosuna. 1. 32 sık iğnemiz vardı. 32 tane blodan, yani arka kanadından, arka lobundan sık iğne yapacağım. 32 tane. Böyle hepsini tek tek öreceğim. Buraya kadar. Bakın son sık iğnemiz burada. Arkadan battım, ördüm. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi 32 sık iğnemiz var. 32 sık iğneyi 2 sıra dümdüz öreceğiz. Hiçbir işlem yapmadan ilmek kaydırma ile birleştireceğim. Bir zincir çekip öreceğim. 2 sıra daha örüp geliyorum. 2 sıra 32 sık iğne yaptım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. 10 tane öreceğim. Dokuz, 10 tek tek ördüm. Şimdi peş peşe 6 tane, pardon, 6 tane eksiltme yapacağım. İkinci eksiltmem. 3, 4, 5 ve 6.
6 eksiltme yaptım. Kalan 10 sık iğnemi yine örüyorum tek tek. Ördüm, ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. 9. sıradayım. Aynı yere batıyorum. İlmek kaydırma yaptığım yere batıyorum arkadaşlar. Onu karıştırmayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine 10 tane yaptım. Bu kez 3 kere eksiltme yapacağım. 1 arka arkaya 3 eksiltme. 2 3. Yine 10 sık iğne var. Sıra sonuna kadar örüyorum. On tane ördüm. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip burada ipimi keseceğim. Ön taraftan bakın burada 3 tane eksiltme yapmıştık peş peşe. 1 2 3. Yani 10 sık iğne örmüştük. 9 sık iğne sayın arkadaşlar. 10. sık iğnenin arka lobuna buradan 9 tane saydım. 10. sık iğnenin arka lobuna batıp bir zincir çektim. Bakın buradan 2 4 6 8 9. Bir zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Arkadan ipi yürütüyorum arkadaşlar. Şu eklediğim ipi bir tane yaptım. Yanındakine yine bir tane. Tek tek 5 tane öreceğim. 3 4. Bakın ön tarafta birer halkaları kaldı. Bu da 5. 5 tane ördüm. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. 2 sıra 5 sık iğne öreceğim. Dönerek 2 3 4 5. Bir zincir çektim, döndüm. Yine örüyorum 5 sık iğne. Bir zincir çekip döndüm. Toplam 3 sıra oldu. Şimdi burada ilk sık iğnenin içine batıyorum. Çift yapıyorum. 2 tane. 1 2 3 tane ördüm. Yine çift yapıyorum. Bir zincir çektim, döndüm. Aynı hemen ilk yani sık iğnenin içine battım, bir sık iğne yaptım. Üzerine doladım. Sıradakine çakma sık iğne yani tekli trabzan. Üzerine doluyorum. Yanındakine batıp üçünü birlikte topladım. Bir tane daha. 5 tane yapıyorum bunu. 4 oldu. 5. Son sık iğnenin içine yine sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. İpimi burada kestim. Hemen iğne takacağım ve gizleyeceğim.
Şimdi şöyle arkasını çeviriyorum arkadaşlar. Arkasına kahverengi kısmı öreceğiz. Şuradan başlayacağım. Kahverengi ipimi aldım. Bakın burada ön halkaları kalmıştı. Onun sonuncusunu arkadaşlar bu taraftan ipimi geçirdim. Bir tane zincir çektim ve yandaki sık iğneye geçiyorum. İkisine birden batıyorum. Öndeki halkaya sadece ipimi geçirdim, bir zincir çektim. Sonra bir sık iğne yaptım. Devam ediyorum yanından. 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada ilmek kaydırma ile birleştirdiğimiz yere de bir tane yapıyorum. 10. Şimdi diğer tarafa bu kez bu açık kahve ipi içte gizleyelim arkadaşlar. Sonradan bize çok zor oluyor onları saklamak. Buradan da örüyorum arkadaşlar. 3 oldu. Ortaya bir tane yaptım. 10. Buradan tekrar sayıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 tane normal yaptım. Bakın bu öndeki bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Burada ilmek kaydırma yapmıştık. Buraya batmıyorum. Yanındakine batıyorum arkadaşlar. Yanındakine bir daha eksiltme yaptım. Buradan devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane sık iğne yaptım. Burada son 2 sık iğneye batıp eksiltiyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Hemen ilk boşluğa batıp başlıyorum buradan. 17 sık iğneyi bir sıra öreceğim. Son battığım yere bir de ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Buraya iğne takacağım. Şu ön tarafta kalan halkalarına bakın, böyle kırmızı bir süsleme yaptım arkadaşlar. Onu göstereceğim hemen. Böyle ince detaylar daha güzel gösteriyor örgümüzü. Şimdi şuraya geçirdim, bakın önde kalan halkaya. Bu ipi buradan gizleyeceğim. Şöyle tutayım. Bakın yandaki halkaya geçiyorum. İlmek kaydırma. Bir üstten bir alttan geçiriyorum arkadaşlar şu ipi. Orada gizlenmesi için.
Bakın şimdi arkasından alacağım. Şimdi önünden bu ipi iğne geçirdim. Şu ipi buradan çıkarıp arkaya alacağım. Şimdi tabanını birleştireceğiz arkadaşlar. Tabanı başta söylemiştim, bu tabanla aynı. Aynısından öreceksiniz. Bu sıraya kadar 32 sık iğne olunca bırakacaksınız arkadaşlar. Tabanı videoyu biraz geri sararak örebilirsiniz. Tabanı için böyle plastik bir parça kullanıyorum arkadaşlar. Dondurma kapaklarından. Bakın böyle. Tabana göre kesiyorum. Biraz böyle mesafe kalacak. Şimdi tabanı aldım. Buradaki bir zinciri söküyorum. Ayakkabının arkasından hemen yanından başlıyorum. Bu ipi bu tarafa çektim. Şimdi yandaki bu halkalar kalmıştı, birer halka arkadaşlar. Onlara yapacağım. Tabandaki iki halkaya birden batacağım. Ayakkabıdaki tek halkaya batacağım. Ve ilmek kaydırma. Sırayla bütün sık iğneleri birleştireceğim. Bakın bunun iki halkasına batıyoruz. Kahverenginin, koyu kahvenin, açık kahvenin tek halkasına batıyoruz. Daha fazla kapanmadan plastik, kestiğim plastik parçayı buraya yerleştiriyorum. İyice gergin olacak şekilde. Şimdi buradan yine devam edeceğim. Sıra sonuna kadar birleştireceğim. Burası ilmek kaydırmanın halkası. Ona da batıyorum. Burada da ilmek kaydırma halkası var. İlk ipi geçirdiğim halkaya da batıp buraya da ilmek kaydırma yapıyorum. İğne geçirdim ipime. İlk ilmek kaydırma. Sonra buradan son ilmek kaydırmaya şimdi şu arada düğüm atmam lazım arkadaşlar bir yerde. Çünkü başka düğüm atacak bir yer yok. Şöyle bunu içeri çektiğim zaman kaybolacak zaten.
de bağcıkları kaldı arkadaşlar. Bağcıklarını da yeşil renkle zincir çekerek yapacağım. Yaklaşık 20 santim. Biraz uzun olmuş, fark etmez arkadaşlar. Eğer uzun gelirse kesebiliriz. Böyle 20 santim civarında zincir çektim. Şimdi şuradan, iç taraftan bunu buradaki üst tarafa bu kez, bunun altına, bunun üstüne. Ayakkabılarımız, botlarımız hazır. İsterseniz bu bağcıkları böyle iç tarafa gizleyebilirsiniz. Botlarımız da bitti arkadaşlar. Çok şirin oldular. Şapkasını bu iple öreceğim. Etrafil cins ayakkabıyı örerken kod numarasını söylemiştim arkadaşlar. Ayrıca videonun altına da açıklama kısmına ekliyorum. Tığım 2,5 milim tığ kullanacağım. Önce düğümleyelim. 6 tane zincir çekiyorum. 5, 6. Üzerine doladım. 3. zincirden başlıyorum. 1, 2, 3. Üzerine dolayıp tekli trabzan yapacağım. Üzerine doluyorum. Zincirin üstüne üçünü birlikte topladım. 3, 4 tane tekli trabzan yaptım. Bir zincir çekip dönüyorum. Arka loblarına yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle baktığınız zaman arkadaki kanadına bulodan batıp tekli trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip döndüm. Bu şekilde devam edeceğim. Bakın arkadaki kanatlarına yapacağız. Bakın böyle başak şeklinde kalacak. Ön tarafta görüntü olacak. Lastik görüntüsü oluyor arkadaşlar bu şekilde örünce. Üzerine dolayıp aynı şekilde dönerek uzatacağım. Bebeğimin başının çevresine göre bu uzunluğu ayarlayacağım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Çünkü kullandığımız tığdan ve örü şeklimizden bu boyut değişebiliyor arkadaşlar. Değişebilir. O yüzden uzatacağım ben bunu. Bitirince size söyleyeceğim.
kaç sıra yaptığımı. Şu son halkayı arkadaşlar şuraya batıyoruz. Başın çevresini saracak kadar uzun öreceğim. Kaç sıra ördüğümü size birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Ben ördüm arkadaşlar. Başının çevresi kadar bebeğimin. Şöyle sayalım. Şu başak görünümlü sıraları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Böyle baktığınız zaman, şuradan başladığınız zaman 19 sıra oluyor. Bebeğimin başını ölçüyorum. Şu şekilde. 19 sıra. 19 sıra değil arkadaşlar. Aslında 40 sıra. İkişer ikişer sayıyorum. Bu başak şeklindeki sıraları sayıyorum arkadaşlar. Bunları. Onlar 19 tane. En sonda 19. Bir de bir sıra var. Başta da bir sıra var. Toplamda 40 sıra oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi başına ölçün bebeğinizin. Böyle ilerlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Bebeğinizin başında daha uygun olacaktır. Şimdi şöyle ikiye katladım bakın. Biten yer burası. İpin başlangıç yeri burada. Şuradaki ilk boşluğa, zincir boşluğuna ipimi geçiriyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Ve karşılıklı birleştireceğim ilmek kaydırma yaparak. İki, üç, bir tane de burada. 4. Burada bir tane zincir çekiyorum. Öyle yapalım. Bir zincir çektim. Şimdi farklı bir teknikle yapacağız. Şuraya batıyorum arkadaşlar. Bakın üzerine hiç dolamadım. İlk boşluğa batıyorum. Bu şekilde sık iğnemizi yapacağız. Üzerine dolamadan yapıyoruz arkadaşlar. 2, şu aralara batarsak daha güzel olur. 3. Her boşluğa, şu boşluklara arkadaşlar, şu iki başak tanesi arasına buradan başlayıp 3 tane yapacağım. Bakın tekrar göstereceğim. Şuraya batıyorum ilkini. Bir, şu başağın üstüne yapıyorum. Sonra araya 2, 3. Sonra tekrar başağın üstüne yapacağım. 1, araya 2, şuraya 3. Her bölmeye 3 tane yaparsanız daha düzenli bir ilmek çıkarma olur. Bakın buradan 1 diye başlıyorum. 2 buraya, 3 buraya. Sonra bu başağın üstüne bir diye başlıyorum. Bu şekilde ilmek çıkararak arkadaşlar sıranın sonuna kadar tamamlayacağım. Sık iğnelerimi tamamladım. 57 tane sık iğne oldu. Bakın son bu iki tane de buraya yaptım.
Şimdi ilk başladığım sık iğnenin içine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip aynı yere batıyorum arkadaşlar. Aynı yere batmazsanız eksilme olur. Şimdi her birinin üstüne bir tane yapacağım. 57 tane sık iğneyi, bu teknikle yapılan sık iğneyi 9-10 sıra öreceğim arkadaşlar. Ben ördükten sonra size sayısını söyleyeceğim. Bu şekilde dümdüz öreceğiz. Buraya gelince ilmek kaydırmayla buna birleştirip bir zincir çekip devam edeceğiz. Ben birazdan size kaç sıra ördüğümü yine göstereceğim. Şuraya yazıyorum aslında. Ben örüp geliyorum. 9 sıra daha ördüm. Toplam lastikten sonra 10 sıra oldu. 2, 4, 6, 8, 10 sıra. Şimdi burada ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şapkamın bu birleşme kısmını arkaya alacağız. Arkaya gelecek. Tam ortaya ortalayın arkadaşlar. Şöyle ortalı olması önemli. Çünkü işleme de yapacağız. Şöyle ortaladıktan sonra ön tarafını çevirdim. Buraya karşılıklı geçirdim. İpimi aldım. Bir zincir çekip ilmek kaydırma yapacağım. Karşılıklı birleştirerek ilmek kaydırma yapacağım. Bu şekilde diğer tarafa kadar birleştirelim. Buraya kadar. En son ilmek kaydırmamı da yapıyorum. Burada da bir zincir çekiyorum. İpimi keseceğim. İğne takıp burada içeri çekelim arkadaşlar. İçeride küçük bir düğüm yapalım. Aynı şekilde bu tarafı da iğne takıp bu ipi de içeriye çekelim. İpliklerini temizledim arkadaşlar. Şimdi buraya kedi figürü yapacağım. Göz yapacağım. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 sıkıştıralım. İyice sihirli halkayı sıkıştırıyorum. Şurada ilk sık iğneye ilmek kaydırma yapacağım. Bu ipi arkaya alalım arkadaşlar. Şuradan bitirdiğimiz ipi son sık iğneden geçirip arkaya alıyorum. Ben silikonla yapıştıracağım gözleri. 6 sık iğne arkadaşlar. Kolay bir şey. Onun için iplerimi keseceğim. Kısa keseceğim. Eğer dikecekseniz bu iplerle tutturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bundan 2 adet yapacağız. Bir de burun yapacağım. Burnu da şöyle sihirli halka yapıyorum yine. Sihirli halkanın içine bir zincir çektim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sık iğne sıkı yapalım arkadaşlar. Şimdi içine çünkü dolduracağız. Orası çok açılmasın. Döndürdüm. Bir sık iğne yaptıktan sonra döndürdüm. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonra bir zincir çektim. Yine döndüm. Yine 3 tane sık iğne yapıyorum.
Tığım 2,5 arkadaşlar, yine değiştirmedim hiç. 2,5 milim tığla yapıyorum. Yine daha yapalım. Ve ipimizi keselim. Dikecekseniz biraz daha uzun bırakabilirsiniz. Şimdi bu sihirli halkayı, bakın burada sihirli halka içine yapmıştık. Onu güzelce sıkıştırıyorum. Böyle bir burun elde ettik. Şu ipi arkaya çekiyorum. Bu ipi de arkada şöyle yapıştıracağım arkadaşlar. Şimdi bir tane daha göz yapacağım. 2 tane göz yaptım. Burnu da yapmıştık. Şu şekilde. Şimdi tam ortasını buldum arkadaşlar. Şu tarafta 14 sık iğne, bu tarafta 14 sık iğne. Tam ortadayım. Ortaya, şuraya burnu yerleştireceğim. Onun şöyle üstüne de gözleri. Önce tasarlayın, sonra yapıştırın arkadaşlar. Ben yapıştıracağım. Şimdi bıyık yapacağım. Burnun renginde ipten taktım arkadaşlar. Şimdi 2 sık iğne bu tarafına ipimi geçiriyorum. Şimdi şöyle tam karşılıklı 3 sık iğne bu tarafa, daha sonra üst tarafa, yine ortaya, şimdi alta, arkaya geçiriyorum. Burada bunu düğümleyelim ilk başlangıç ipiyle. Sonra diğer bıyık için karşıya böyle aralardan geçirerek şimdi ön tarafa geçelim. Yine aynı yere 2 sık iğne. Hemen hemen burası oluyor. Şimdi kulaklarını yapacağım. Şöyle göz kararı 2 2 4 6 7 sık iğne şu şekilde arkadaşlar. Şuradan da 1 2 3 4 1 2 3 dördüncü sıranın üstüne, bakın şöyle işaretliyorum. 1 2 3 4 5 6 7. sık iğnenin buradan dikiş yapacağım. Aynı şekilde diğer tarafı da ayarlayalım.
Bu şekilde bakın iğneledim. Böyle ipimin katını ayırdım arkadaşlar. Biraz ince olsa iyi olur. Şimdi şu arkadan biraz ipimi bıraktım. İnce ince biraz burada büzdüreceğiz arkadaşlar. Çok az. Şu kısmı, üst kısmı. Onu da düğümleyerek yapacağız. Bunu keselim. Şimdi diğerini de aynı şekilde buradan başlayacağım. Onu da buradan başlıyoruz arkadaşlar. Çünkü bitiş yeri orası olsun. Şimdi bu ipleri içeriye alacağım.